8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Sıradaki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı sevgili hocam Profesör Doktor Suat Doğancı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Rica ederim. Bugün oldukça ilginç bir konuyu konuşacağız. Pek de bilinmeyen bir konu. Dolayısıyla konu seçiminiz için öncelikle size teşekkür etmek isterim. Pelvik venöz hastalık nedir? Tipleri var mıdır? İsterseniz önce böyle başlayalım. Tabii. Şimdi pelvik venöz hastalık aslında halk arasında da kadınların gizli hastalığı olarak bilinen bir tablodur. Diğer isimleri de yumurtalık varisleri veya kasık varisleri gibi de isimleri olan bir hastalık. Daha çok özellikle 2 ve 3 üzeri doğum yapmış kadınlarda sık görülmekle beraber hiç doğum yapmamış kadınlarda da görülebilen ve ciddi mağluliyetler yaratan bir hastalıktır. Evet, söylediğiniz gibi birkaç tane tipleri var. Bunlardan bir tanesi işte bu yumurtalık toplar damarlarında meydana gelen varisler ki en sık karşılaştığımız şekli. Ama onun dışında da hem işte karın içindeki işte mesane gibi, rahim gibi, yumurtalıklar gibi büyük bu organların kanını toplayan interneliak ven dediğimiz içerideki ana damarlardan bir tanesinden kaynaklanabilen bir yetmezlik sebeple olabilir. Bir de bunların dışında işte halk arasında biliyorsunuz hani bir damar üstüne binme durumu vardır ya. Burada gerçekten karnımızın içinde işte atar damarların toplar damarlara yapmış olduğu baskı neticesinde gelişebilen iki farklı durum var. Bunlardan bir tanesi işte böbrek toplar damarına yapılan bir basıdır. Tıbben Nutcracker sendromu olarak geçer. Bir de kasık damarları gibi kabul edebileceğimiz ilyak arterin ilyak vene yapmış olduğu bir basıya bağlı da May-Turner sendromu olarak genel tıpta bilinir. Bunlara bağlı ortaya çıkabilen bir tablodur. Bu yüzden de bu hastaları araştırırken hani kaynağın ne olduğunu çok iyi araştırmak gerekiyor. Evet. Peki Suat Hocam, pelvik venöz hastalığının bulguları ve şikayetleri tam olarak nedir? Onu aktarır mısınız bize? Tabii bu hastaların büyük çoğunluğu en çok özellikle kadınlarda olay hani adet dönemlerinden bağımsız kronik pelvik ağrı dediğimiz kasık bölgelerinde geçmeyen adet dönemlerinden bağımsız ağrılar en çok sebeptir. Yan ağrıları en çok sebeptir. Ama bunların dışında bu hastalık gastrointestinal dediğimiz mide bağırsak sistemi hastalıklarıyla, kas iskelet sistemi hastalıklarıyla, ürolojik hastalıklarla hatta bazen hani bel fıtığına karıştırabilecek bel ağrılarına götürebilen ağrılarla çok sık kendini gösterir. Sık idrara çıkma veya işte sık büyük tuvalete çıkma, özellikle cinsel birliktelik sonrası şiddetli ağrılara yol açabilen bir bulgu skalasına sahiptir ve o yüzden de çok fazla hastalıklarla karıştırılır bu hastalar ve eğer bir hekim bu hastalıktan şüphelenmediği sürece de maalesef bu hastalarımız sonuç alamayan muayenelerle çok farklı branşlarda, çok farklı alanlarda meslektaşlarımız görür, hiçbir şey yok derler. Bir kısmına da maalesef hastalık hastasıymış gibi tanık olup hatta antidepresan tedaviler başlanan, değişik farklı gruplarda ağrı kesiciler başlanan bir hasta grubunu oluşturuyor. Yani tanı konulması tamamen hekim tarafından. Evet, yani hasta önce bunu şüphelenmek bilemez. gerekiyor. Evet. Evet, kesinlikle. Ona göre tetkikler yapılıyor, o şekilde tanı konuluyor. Yani mutlaka bir hekim şüphelenecek. Yani ortada çünkü bir şey bulunamıyor. İşte gidiyor, atıyorum bir mide bağırsak sistemi uzmanına gidiyor. Gerçekten de üşüttük bakıyor. mü, Evet, şöyle evet. mi oldu ya da belimi Kesinlikle. incelttim şeklinde Aynen. yaklaşılmıyor. Ki mesela hani kronik pelvik ağrı dediğimiz bu kasık bölgelerinde olan ağrılar oldukça da yaygındır. Yani bu hastaların büyük çoğunluğu aslında jinekoloji uzmanlarına çok sık giderler ve jinekoloji polikliniklerine başvuran hastaların neredeyse %30'u kronik pelvik ağrıdan kaynaklıdır. Bu %30'un da yaklaşık %50 kadarı aslında bu pelvik venöz hastalık grubu hastalardan kaynaklanıyor. Ama maalesef bakılıyor mesela herkes kendi branşını değerlendirdiği için genelde o alanda bir şey yoksa sağlıklısınız deyip bu hastalar gönderiliyor. Maalesef. Ta ki işte bir hekim ya böyle bir hastalık da var buna bir bakalım dendiği zaman ortaya çıkıyor. Bu da bir tür tanıda gecikmeye neden Evet oluyor evet kesinlikle. dolayısıyla. Yani var Peki. çok hastam yani 4 yıl tanı alamadan gezmiş sonrasında tanı koyup tedavi ettiğimiz hastalarımız var yani. Şimdi izleyiciler açısından soralım hocam. Bir kişi kendinde böyle bir durumun, böyle bir hastalığın olduğundan nasıl şüphelenir? Evet. Yani neler en sık- hisseder? Aslında en sık şey tanı alamadıkları eğer bir karın ağrıları, kasık ağrıları varsa geçmeyen, özellikle adet dönemlerinde çok şiddetlenir bu. Onun dışında da
bazı hastalarda genital bölgelerinde varislerle kendini gösterebiliyor. Aslında en kolay saptanan grup bu oluyor. Çünkü dışarıya vurduğu için genital bölgede bir varisleşme söz konusu olduğunda daha kolay tanı alabiliyorlar. Bir de şimdi mesela hepimizin bildiği bacaklarda oluşan varis hastalığı var. Bu hastaların bazılarında da yine varis vardır ama normalde alışık olan bölgelerin dışında varisleşmeler vardır. Normalde işte bakıyorsunuz bacağın alt bölgesinde daha çoktur ama bu hastalarda daha çok kalça altına doğru veya genital bölgelerden alta doğru yayılan varisli damarlar vardır. Bunlar olduğu zaman mesela bu alanda daha uyarıcı olabiliyor ama onun dışında en çok şikayet daha çok kasık ağrısı ve yine en çok şikayet hastalarda mesela özellikle cinsel ilişki sonrasında ya şiddetli ağrılar oluyorsa bu konuda uyarıcı olmalıdır. Pelvik venöz hastalık ile cinsel yaşam arasında bir ilişki var mıdır? Evet, yani özellikle demin vurguladım. Cinsel ilişki sonrası bu hastalar çok ağrı duyarlar. Çünkü o bölgedeki kanlanma çok artacağı için göllenme fazla olur cinsellikle birlikte. Sonrasında çok ağrı duyarlar ve bu yüzden de hastaların önemli bir kısmı artık yani cinsel birliktelik yaşamaktan kaçınırlar. Çünkü baş edebilecekleri boyutta bir ağrıyı aşar. Ve bu da ciddi aslında aile içi sorunlara yol açan, yani boşanmalara, aldatmalara gidebilecek sıkıntılar ortaya çıkarabilen bir tablo olabiliyor maalesef. Aslında bu şekilde olduğunda kadın doğum doktoruna ya da jinekolojiye Tabii, gidiyor tabii. kadınlar. Yani hastalar, orada doktora kalmış oluyor. Evet. Doğru yönlendirme yani kısmı tamamen. bakıyorlar genelde hani bir sorun yok deyip gönderiliyor çünkü gerçekten hani bu jinekolojik sistemle alakalı bir sorun değil. Tamamen damarsal bir hastalık. Bakıyorlar, görüyorlar ya bir sıkıntı yok deniyor. Ve o yüzden yani bir hekim orada mesela özellikle jinekolog meslektaşlarımız için söylüyorum. Hani bir rahim etrafında ya da vajinanın üst kısmı bölgesinde ultrasonla değerlendirdiğinde damarlanmada artış görüyorlarsa bu hastalık mutlaka akılda bulundurulmalıdır yani. Kesinlikle. Ben ilk defa mesela bugün öğrendim bu rahatsızlığı. Kesinlikle üzerinde durulması gereken bir konu. Evet, çok Hekimlerin ciddi de doğru gerçekten. yönlendirmesi Hem gereken bir konu. sağlık anlamında hem de psikolojik anlamda maliyetler ortaya Tabii ki. koyabilen bir tablo maalesef. Tabii ki. Peki size geldiğinde hasta siz tanıyı nasıl koyuyorsunuz hocam? Yani şimdi- böyle bir şüphelendiğinizde. Şimdi bana geldiğinde gerçekten sizin söylediğiniz gibi ilk ben çok güzel sorgularım. Yani anemnez kısmından çok iyi ipuçları yakalarsınız ve hastaların şikayetlerinden yola çıkarak bir şüphe oluştuğu zaman fizik muayenede işte demin söylediğim gibi atipik dağılım gösteren varisler varsa ya da genital bölge varisleri varsa sorgularım muhakkak ve burada mesela hep şeyden bahsettik ama hani doğum yapmaktan bahsettik. 2 ve 3 üzeri doğum yapan. Bir de genç yaşta hamile kalındığı zaman yani 20'li yaşların başında hamilelikler bu riski daha çok artırıyor ve önemli konulardan bir tanesi mesela hep bizde kilo bütün hastalıklarda bir risk faktörü ama burada farklı olarak zayıf kadınlarda daha çok rastlarız biz buna. Mesela hani genelde şey olur ya işte hep kilolu hastalar mı yok. Gerçekten bu da zayıf hastalarda daha çok ortaya çıkan bir tablodur. Bunları böyle bir araya koyduğunuzda tabii ki bir sonraki aşama ultrasonografik değerlendirmeler oluyor. Karnın içini ve toplar damarları, işte rahim çevresi, bu yumurtalık damarlarını görüntüleme ve bundan sonrası bir sonraki stepte tomografik ve MR incelemeleriyle tanıyı net bir şekilde ortaya koyup kesinleştiriyoruz. Peki hocam doğum ertesinde 2 ve 3 çocuk yapan kadınlarda daha sıklıkla görüyoruz dediniz. Normal doğum ya da sezaryen doğum bunlar faktör müdür? Yani doğumun şekli faktör değil ama hamileliğin kendisi risk faktörü oluyor. Basınçtan dolayı. Yani çünkü hamilelikler süresince özellikle bu yumurtalık toplar damarları içerisinde östrojen birikimi fazla olur. O östrojen de damarlarda genişlemeye yol açar. Ve bu işte doğum sayısı arttıkça bu genişleme süresi de artmış olduğundan özellikle 2 ve üzeri doğum yapıldığında bu risk artıyor. Ama şöyle bir anekdotal bilgi olarak da söyleyeceğim. Bir de mesela hiç doğum yapmamış ama bazen biliyorsunuz işte hani nefes egzersizleri, nefes yogaları günümüzün popüler şeyleri. Bunlarda da mesela nefes tutma, valsalva dediğimiz bu ıkınma benzeri hareketler de toplar damarlarda genişlemeye yol açtığı için bu grup hastalarda da mesela çok bu tür egzersizleri yapan kişilerde de yumurtalıklarda genişleyip bu tür varislerle karşımıza gelebiliyorlar. Aslında beden sağlığımızı ve ruh sağlığımızı düşündüğümüz için meditasyonlar yapıyoruz ya da yogalar yapıyoruz ama
bu durumda ilginç. Evet. Yani evet, bu grup mesela Sağlığı tedavi ettiğim farklı bir hastalarım açıdan da var. bulunması. O yüzden de çok bu tür hastalarda da mutlaka eğer kasık ağrılarıyla geliyorlarsa arka planda düşünmek gerekebiliyor. Evet. Peki hocam tedavisi nasıl bu rahatsızlığın? Buradaki tedavide aslında en çok kullandığımız anjiyografik yöntemlerle yapılıyor bunlar. Ameliyat gerektirmiyor. Sıvı ya da tıkaçlar var. Mekanik yöntemler dediğimiz. Bunların bu yetmezlik bulunan damarların içerisine anjiyografik yöntemlerle girip oraları tıkaçlarla, gerek sıvı gerek metalik diyebiliriz, tıkaçlarla kapatıp o yetmezliği yok edebiliyoruz. Bazı hastalarda da daha çok işte genital bölgedeki varislerden başlayıp oralara işte daha çok işte bu kılcal varis tedavilerinde kullanılan skleroterapi dediğimiz o damarı içine ilaç verip kurutma yöntemleri vardır, sıvı ya da köpük. Bunları genital bölge varislerinin olan kişilerde de daha çok o bölgeden başlayıp bu tür yöntemlerle o varisleri kapatıp uyguladığımız tedaviler var. Pelvik taban egzersizleri dediğimiz bu işte Kegel manevraları tarzında bu pelvik tabanı güçlendirmek amaçlı yapılan fizik tedavi yöntemleri var. Yine bu bölge kaslarını güçlendirecek fizik tedavi alanında kullanılan ESVT dediğimiz bir tedavi şekli daha var. Bunları uygulayıp genel bir bütün halinde hastanın tedavilerini yapıyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir konu, güzel bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Bugün 8'de Sağlık'ta konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Suat Doğancı ile birlikteydik. Pelvik venöz hastalık, belirtileri, tedavisiyle ilgili çok güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.